Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık bir rulo pasta tarifiyle geldim. Çok beğeneceğiniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle ara kremasını hazırlayıp soğutmamız gerekiyor. Bunun için 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2,5 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı şeker ve 500 milim sütü ekleyerek güzelce karıştıralım. Kaşıklarınız mutlaka tepeleme dolu dolu olsun. Ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşmasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle 1-2 dakika daha kaynatalım ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket de vanilin ekleyip güzelce karıştıralım ve farklı bir kabın içerisine boşaltalım. Bu şekilde daha hızlı soğuyacaktır. Böyle derin bir kasenin içerisine boşaltıyorum. Ve üzerine bir streç filmle sıkıca kapatıyorum. Kesinlikle hava almasın. Streç film muhallebinin üzerine değsin. Oda sıcaklığına gelince ben buzluğa kaldırdım. Şöyle 1 saat kadar beklettim. Ama vaktiniz varsa dilerseniz bir gün öncesinden yapıp buzdolabına da koyabilirsiniz. Evet, şimdi kekini hazırlamaya geçebiliriz. 4 tane küçük boy yumurta kullandım. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri ekliyorum ve köpürene kadar mikserle çırpıyorum. Eğer mikseriniz yoksa el çırpıcısıyla da uzun süre çırpmanız gerekir. Böyle yumurta ve şekerin köpük köpük olması gerekiyor. Tam da bu kıvama gelince üzerine çeyrek çay bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Artık kuru malzemelerimizi ilave edebiliriz. 1 su bardağı un ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Ve mutlaka eleyelim. Daha güzel yumuşacık bir kek olacaktır. Düşük devirde çırpıyorum. Dilerseniz bu aşamadan sonra spatula da kullanabilirsiniz. Kıvamı çok cıvık geldiği için 1 yemek kaşığı daha dolu dolu un ekledim. Onu da yine eliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Ve bu şekilde kekimiz hazır olmuş olacak. Kekimizi pişirmek için ben böyle dikdörtgen bir tepsi kullandım. İçerisine yağlı kağıdı yerleştirdim ve eşit bir şekilde tepsiye döküyorum. Kenarlarını da bu şekilde yayıyorum. Ve önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayarlı fırında yaklaşık 20 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Yaklaşık 20 dakika sonra kekim çok güzel bir şekilde pişti. Hemen fırından alır almaz üzerine bir tane yağlı kağıdı kapatın ve dikkatlice ters çevirin. Şimdi yağlı kağıdı çıkaralım. Böyle hafif hafif çok fazla zedelemeden yağlı kağıttan ayırabilirsiniz. Çünkü sıcağıyla hemen rulo yapacağız kırılmaması için. Evet, pürüzsüz olan kısmını tekrar diğer tarafına çevirelim. Ve yağlı kağıtla birlikte rulo yapalım. Eğer hızlıca rulo yapmazsanız sararken kırılacaktır. O yüzden altındaki yağlı kağıdı çıkardıktan sonra hemen çok fazla zedelemeden rulo yapalım. Rulo yaptıktan sonra üzerine nemli bir bez kapatıp kenarda soğumaya bırakın. Yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Bu arada kremamız da tamamen soğumuş olacak. Ben buzluğa kaldırdım, dediğim gibi daha hızlı bir şekilde soğudu. Üzerine bir poşet toz krem şantiyi ekledim ve mikserin en yüksek devrinde 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Çırptıkça kıvamı inanılmaz güzel oluyor, gördüğünüz gibi. Evet, kıvamını sizlere şöyle göstermek istiyorum. Tam istediğimiz kıvam budur.
Evet, şimdi yaklaşık 1 saat kadar dinlendirmiş olduğum kekimi dikkatli bir şekilde açıyorum. Ve hazırladığım kremayı kekin üzerine yayıyorum. Krema biraz fazla oldu. Dilerseniz bir kısmını koymayın. Kaseye koyarak tüketebilirsiniz. Hepsini koyduğunuz zaman çok yoğun oluyor. Tamamen size kalmış. Evet, her yerine gelecek şekilde kremayı yaydıktan sonra ben orta kısmına 2 tane muz yerleştirdim. Dilerseniz bu muzu küçük küçük doğrayarak her yerine de dağıtabilirsiniz. Veya benim gibi sadece böyle baş kısmına koyabilirsiniz. Evet, şimdi dikkatli bir şekilde yağlı kağıtla birlikte rulo yapalım. Rulo yaparken çok fazla bastırmayın. Hafif hareketlerle saralım. Tekrar yağlı kağıda saralım ve buzdolabına kaldırıp 2 saat kadar tekrar buzdolabında dinlendirelim. Bu şekilde daha güzel olacaktır. İçindeki kreması, keki bütünleşecektir. 2 saatin sonunda buzdolabından çıkardım. Hemen şöyle bir kesme tahtasının üzerine alıyorum. Kenar kısımlarını biraz düzeltiyorum. Daha muntazam gözükmesi için. Ve üzerini kaplamak için bir poşet toz krem şantiyi bir su bardağından bir parmak eksik soğuk sütle çırptım. Ve onunla kaplayacağım. Dilerseniz üzerine bolca pudra şekeri eleyerek servis edebilirsiniz. Veya farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Ben tamamını krem şanti ile kapladım. Ve çok az bir şey krem şanti kaldı. Onu da üzerini süsleyeceğim. Ben böyle bir tırtıklı aparatla biraz şekil verdim ama sizler dediğim gibi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kalan krem şantiyi de böyle bir sıkma torbasına koydum ve bu şekilde üzerine sıkıyorum. Süsleme aşaması tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Evet, üzerine böyle küçük donmuş meyvelerle de süslüyorum. Biraz da yeşil fıstıkla renklendirdikten sonra artık bu nefis rulo pastamız servis için hazır. Yapımı oldukça pratik, az malzemeli bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet, pastamızdan hemen şöyle bir dilim alıp sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık kekiyle ve kremasıyla gerçekten şahane bir pasta oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet, hemen şöyle bir tabağın içerisine alıp sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Evet, rulo pastamızın son hali bu şekilde. Gerçekten tadı nefisti. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.